Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Aslında bu seri için her serimizde olduğu gibi arkadaşlar sizinle paylaşmak için bilgilerimi heyecanlıyım baya. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu serimizde ben sizlere bir yapay zeka aracı anlatacağım. Muhtemelen daha önce muhakkak duymuşsunuzdur ve bazı öğrencilerimiz de çok merak ediyordu. Aslında biz de bunu uzun bir süredir aslında çekmeyi düşünüyorduk. Ama öyle bir şey istedik ki hani her şeyi oldu bittiye getirmeyelim. Sıfırdan, en başlangıcından en ince ayrıntılarına kadar anlatalım diye. Bir de şimdi genellikle şöyle bir şey oluyor. Hani yapay zeka araçları anlatılırken şöyle yapıyorsun, kod yazıyor falan diyor. Ben her şeyi ayrıntısıyla anlatmak istiyorum size. Bahsedeceğim yapay zeka Copilot. Şimdi öncelikle size bir Copilot'ın ne olduğunu açıklamak ve üzerine biraz konuşmak isterim. Merak etmeyin, çok zevkli, sizi sıkmadan anlatacağım hepsini. Şimdi Copilot öncelikle nedir? Arkadaşlar Copilot bir yapay zeka aracı ve geliştiricilerin, yani biz kodlayıcıların, programcıların daha hızlı kod yazmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir kod tamamlama aracı sunuyor. Ama sadece bunu yapmakla kalmıyor. Hani bundan çok daha güzel şeylere de sahip. Bir kere öncelikle size sizin yazacağınız kodun nasıl performanslı mı, nasıl iyi çalışacak, ne kadar temiz, ne kadar daha da güzelleştirilebilir, nasıl refaktör edilebilir, hem bunu söylüyor hem kodlar konusunda size yardımcı olurken, eğer tabii ki bilinçli bir şekilde sorarsanız, size bir şeyi neden öyle yaptığını, neden öyle tercih ettiğini söylüyor. Ve sizin ona anlattığınız algoritmalara, ona söylediğiniz bilgiler, ona verdiğiniz bilgilere göre size nasıl bir şekilde davranacağı konusunda da makine öğrenmesiyle destekli bir yapay zeka aracından bahsediyoruz. Tabii ki burada kritik bir durum var. Genellikle yapay zeka araçlarını duyan arkadaşlarımız maalesef bu noktayı atlamakta biraz tez canlı davranıyorlar. Şöyle kritik bir nokta var. Onunla nasıl iletişime geçeceğinizi, onunla nasıl konuşacağınızı gerçekten bilmeniz gerekiyor ki biz buna da prompt diyoruz arkadaşlar. Tamam, yapay zeka çok iyi. Yani şu anda gerçekten bir devrim yaşıyoruz. O ayrı. Ama lütfen şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Hala yapay zeka bizim bilim kurgu filmlerinde alışık olduğumuz o Star Trek'teki, Star Wars'taki droidlerin yapay zekasının gölgesine bile yaklaşamıyor. Yani hala insan faktörüne ihtiyacı var. Bilinçli insan faktörüne ihtiyacı var. Yani yapay zeka şu anki teknolojide hiçbir zaman size kendi kendine bir proje çıkarmayacak. Öncelikle bunda bir anlaşalım. Hani aksini duyduysanız emin olun şehir efsanesidir. Siz hiçbir şey bilmiyorsanız, işin mühendisini bilmiyorsanız, gerçekten ne istediğinizi ona anlatamıyorsanız sizi tatmin edici bir şey de çıkaramayacak. Genellikle hatta istemediğin sonuçlar doğacak ve büyük ihtimalle de hata yapacak ve siz de eğer müdahale etmeyi bilmiyorsanız bu hatalarda boğulacaksınız. Ama ne yaptığınızı biliyorsanız arkadaşlar, o kadar güzel bir şey ki anlatamam size. Sizi muazzam hızlandırıyor. Sizin normal şartlarda çözmenizin gayet uzun zaman alacağı şeyleri çok kısa zamanda çözüyor ve sizi muhteşem bir şekilde de eğitebiliyor eğer bilinçli kullanırsanız. Zaten bakın, adı üstünde co-pilot, yardımcı pilot. Tek başına bir şey değil, kaptan sizsiniz. Size yardımcı oluyor. Sizi evet bilmediğiniz konularda eğitiyor ama siz onun sizi eğitmesini isterseniz. Şimdi öncelikle neden bu noktada da hani bu zamana denk getirdik videoyu? Çünkü çok kısa bir zaman önce, 1,5 hafta önce falan, belki bir 2-3 haftası da olabilir, şu anda tam şey yapmayayım, Copilot Free olarak kullanabilmeye başladı arkadaşlar. Normalde bu paralıydı. Aylık bir ücreti vardı. Artık free olarak kullanabiliyorsunuz. Nasıl kuracağımız hakkında önce bir konuşayım. Copilot'ı nasıl entegre edersiniz kendinize? Bir kere öncelikle bir GitHub hesabına ihtiyacınız var. Açmak çok kolay. GitHub'a girin. Eğer yoksa GitHub hesabınızı açın arkadaşlar. Ondan sonra siz eğer Visual Studio'yu yeni indirdiyseniz otomatik olarak size gömülü gelen şöyle bir badge, şöyle bir ikon olacak. Eğer Visual Studio son versiyonundaysa veya hani son versiyon derken güncelleme için falan demiyorum, 2022'den bahsediyorum, ama eğer eski sürüm varsa da artık şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani ben indirmeyeyim diyorsanız
Visual Studio Installer'a girin. Installer'a girin şuradan. Bakın burada eski versiyona güncelleme için şöyle şuradan modify diyelim. Bakın şu noktada Individual Components'ta arkadaşlar GitHub Copilot çıkar size. Şu noktada. Hatta şöyle şey yapalım. Bakın şurada Copilot aramayı. Burası checkli değildir eskiden yüklediyseniz, son indirmediyseniz son sürümünü. Burayı işaretleyip tekrar download derseniz ondan sonra tekrar başlatırsınız. Şu nokta gelecektir size. Tabii ki ben size şöyle bir şey de hazırladım. Hani eğer dediğim gibi son sürüm indirdiyseniz zaten bu gelir. Ama şurada da zaten bakın ben bu linki paylaşırım sizinle. Microsoft'un kendi sitesi. GitHub Copilot nasıl install edilir ve nasıl yönetilir? Burada şöyle bir şey demiş. Zaten bakın bunlar da size diyor ki, burada size dediği şey şu. Hani bir GitHub Copilot tecrübesini birleştirilmiş, bundan bir bahsedeceğim. GitHub Copilot tecrübesini yaşamak istiyorsan ya 2022 ya da 2022 versiyon 17 ya da sonrasını zaten direkt kurman yeter diyor. Buradan herhangi bir workload'u seçersen kendi kendine otomatik kurulacak diyor. Peki başka nasıl kurabiliriz? Hani zaten bakın onların da tavsiye ettiği installer'dan kurması. Ama başka yolu da var. Diyor ki Extension Manager'dan da kurabilirsin. Hani bu da bir seçenek. Bakın o da şöyle yaptığınızda zaten size bir Extension Manager açar. O Extension Manager bu arada Visual Studio'da açılıyor. Burada size bakın anlatıyor. Visual Studio aç diyor. Menu bar select extension, yani şurasını diyor. Buradan Extensions, Manage Extentions'tan bunu bulabilirsin diyor. Buradan da bulabilirsin diyor. Oradan da kurabilirsin diyor. Burada onu download ettikten sonra Visual Studio'yu tekrar başlatmalısın. Ve ondan sonra gelecektir. Şuradaki araç zaten buradan iletişime geçeceğiz birazdan. Veya diyor Visual Studio Marketplace'te var bu diyor. Bakın şuradan görebilirsiniz. Buradan download dediğiniz zaman size chat ile bunlardan dediğim gibi Unify demek istiyor burada, onlardan bahsedeceğim. O şekilde gelecektir diyor. Ama dediğim gibi hani hiç bunlarla uğraşmayın. Az önce onun da tavsiye ettiği installer'dan gidin, tekrar göstereyim. Şunu yapın. Şuradan aramayı, modify'ı falan yapın. Ben de şimdi kurulu olduğu için bir daha şey yapmıyorum. Şuradan Copilot derseniz zaten gelecek. Buradan işaretleyin. İndirmesini beklersiniz. Şimdi GitHub Copilot'ı peki free nasıl kullanacağız? Arkadaşlar zaten eğer Visual Studio'ya GitHub hesabınızdan girdiyseniz direkt free sürümü artık gömülü olarak geliyor. Ve siz de buradan tıklayabilirsiniz. Peki arada ne fark var derseniz aslında arkadaşlar şöyle. Free'de bütün özellikleri var. Hani free Copilot'ı free kullanarak da birazdan size anlatacağım şeyleri yapabilirsiniz. Fakat belirli bir limiti var. Yani işte günlük soru sorma limiti, günlük yardımcı olma limiti, commit'i vesaire vesaire. Hepsini buradan inceleyebiliyorsunuz. Learn more diyerek documentation'a bakın şuraya tıkladığımda bana bunlar açılıyor. Şimdi buradan documentation'a girdiğiniz zaman daha ayrıntılı, zaten ben anlatacağım size derslerimiz ilerleyince böyle daha da ayrıntılı değil. Sadece şu anda bir demonstration yapıyorum. Burada GitHub nasıl kullanır, hangi şey, burada zaten bakın yine benim size dediğim şey demiş. GitHub Copilot. Tabi bu biz install and manage Copilot'tan diyoruz. Zaten aynı linke gidiyor sizinle. Burada işte completion nasıl kullanılır, dediğim gibi anlatacağım bilgileri söylemiş. Ama özellikle siz de ya ben şu dokümantasyona bir bakayım derseniz bakabilirsiniz burada. Burada settings var. Settings'te şeye dikkat edin. GitHub Copilot'ı tam özellikleri kullanmak istiyorsanız burası işaretli değilse işaretleyin. Yoksa önemli bir özelliğini kullanamazsınız. Bu şey demek arkadaşlar. Yapay zeka destekli bir şekilde kod tamamlayıcı yardımı. Şöyle bir şey yapıyor bu. Sizin yazdığınız kodları aktif bir şekilde makine öğrenmesiyle öğreniyor, hissediyor, kendini ona göre tasarlıyor ve yazdığınız kodların devamını tahmin etmeye çalışarak sen böyle bir algoritma kurdun, sen böyle bir şey yaptın, bundan sonra muhtemelen bunu yazarsın diyor. Veya ek olarak şunu da yapıyor. Siz bir yorum satırı yazıyorsunuz. Ben şöyle yapmak istiyorum diye hop onu kendi zekasına göre çıkartıyor. O yüzden bunun işaretli olması, Copilot'ı tam olarak kullanmak istiyorsanız en doğrusu. Mesela bazen ben bunu kapatıyorum şey yüzünden. Eğitimde, videolarda dikkat ederseniz her şeyi birebir tam anlatmak için bunun tamamlamasını istemiyorum, ben anlatayım diye. Ama kendi geliştirme durumunuzda bunu yapabilirsiniz. Rahat bir şekilde tamamlayacaktır. Zaten
Videolarımızı izlediyseniz çoğu konu hakkında bilgi sahibi olup bir eşiği geçmişsinizdir. O yüzden artık şeyden korkmanıza gerek yok. Ay acaba GitHub beni ezbere mi yönlendirir? Copilot beni ezbere mi yönlendirir? Copilot benim yazılımcılığımı öldürür mü? Bilinçli kullanırsanız Copilot sizin yazılımcılığınızı öldürmez, bilakis daha da geliştirme potansiyeline sahiptir. Burada settings'te tekrar gelelim. Options dediğinizde size bu şekilde ayarlar çıkacaktır arkadaşlar. Şu özellikle ileriki derslerde şu Source Control Integration'dan bir bahsetmek istiyorum ama şu an için çok erken. Başka bir şeye dokunmayın. Böyle kalsın. Ayarlar gerçekten çok güzel. Mesela şu ayar Enable Referencing Your Solution sizin solution'ınızdaki, hani Solution Explorer'ımız var ya, oradaki kodların referans edilmesini sağlıyor. Mesela benim projemi tanıyor Copilot. Ben oradan bir dosyayı referans ediyorum. Buna göre cevap ver falan diyorum. O dosyada bir hata aldım. Mesela o dosyayı falan seçiyorum. Burada işte zaten bunları somut bir şekilde göstereceğim birazdan. Burada hani different style şu demek arkadaşlar. Ben kod yazdım. Burayı nasıl yazarım diyorum. Bana önce bir bak şöyle yazarsın diyor. Ben benim yazdığım kodla farklılığını görmek istiyorsam bunu işaretliyorum. Bunun gibi durumlar. İlerleyen günler GitHub'la çalışırken şu alttaki de mesela bize çok yardımcı olacak. Özel tanıtımlar vesaire. Bu ayarlara dokunmayın. Gayet iyi ayarlar. Dediğim gibi zaten adım adım geleceğiz hepsine. Open Chat Window'da sevgili arkadaşlar, hepiniz belki duymuşsunuzdur, GPT biliyorsunuz. Ama şu biraz sıkıntı olur değil mi? Düşünsenize, GPT bir başka browser'da veya client'ta, benim projem burada, bir burayı açıyorum bir orayı açıyorum. GPT benim projemi tanımıyor, ona projemi anlatıyorum falandır filandır. Bunu açtığınız anda bakın dikkat edin, şu anda bu sizin projenizi tanıyan bir GPT penceresi sizin projeniz üzerine yoğunlaşacak ve buradaki seçeneklerden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu benim GitHub Copilot pencerem. Kendisi eğer şuradan da açılabiliyor. Yani buradan direkt açtık da şurada View'da da var bakın. Şurada. CTRL-C, CTRL-C default ile açılıyor. Sağ tarafa saklansın. Ben buna geleceğim birazdan. Şimdi ilk adım, hadi daha fazla şey yapmayayım, bekletmeyeyim sizi. İlk adım, ben Copilot'ı projemde nasıl kullanırım? Bakın, öncelikle en yüzeyden başlayalım. Bu bir konsol projesi arkadaşlar. .NET Core 8.0'da açılmış bir konsol projesi. Şimdi ben ona şunu yap. Bakın kendisi şöyle yavaş yavaş bana şey yapmaya başlayacak. Bakın. Haydi şimdi kullanıcıdan ismini alalım. Ve bakın şunu ben yazmadım. Dikkat ederseniz gri bir şekilde bir tamamlama çıktı. Benim yorum satırında yapmak istediğim şeyi anladı ve üzerine doğru devam etti. Bu adam kullanıcıdan ismini alalım diyorsa muhtemelen ona da merhaba demek istiyordur dedi. Bakın bu gri şey çıktığında ben klavyemden taba basıyorum. Yorum satırını tamamlıyorum. Sonra klavyemden Enter'a basarak alta geliyorum ve bakın bana hemen kod çıkardı. Gri şekilde çıkan bu şeyi Copilot çıkarıyor. Bu enable, hani şey dedik ya, enable code completion dedik ya. Bakın şurada. Şurada bakın şu. Ben şimdi başka bir yere tıklayayım bu kaybolsun. Tekrar Enter'a basayım bakın tekrar çıkar. Taba basacağım direkt bakın kodu yazdı, gördünüz mü? Enter'a basıyorum devam ediyor. Çünkü daha henüz istediğimi yapmadı. Devam ediyor ve bakın bir string tipte isim isminde değişken açtı ve console readline'la okuma durumuna geldi. Devam ediyorum, daha kodum bitmedi çünkü Enter'a bastım. Bakın console writeline merhaba isim dedi. Şimdi ben bunu arkadaşlar çalıştırdığım zaman şöyle, tabii ki bakın şimdi ne yaptı? Hemen çalıştırdı, aslında bir durum yok, bir problem yok ama programı kapattı. Şöyle bir şey yapalım. Bakın dikkat edin lütfen. Slash koydum, çift slash koyduğum anda yorum satırıyla kodu açıklıyor. Bakın hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Bunu artı ile yapmamamızın sebebi, taba bastım. Bakın direkt kendisi şey yaptı. Şöyle diyelim. Bu kodu adım adım anlatalım diyelim. Aşağıda. Bakın kendisi tamamlıyor. Enter'a bastım. Şimdi bazen aklınızda olsun. Bu noktada arkadaşlar Copilot sizi biraz arada bir tam istediğinizi vermiyor gibi gözükebilir. Çok ufak müdahaleler gerekiyor. Mesela baktınız burada yorum satırı devam etmesini istediniz ya. Şöyle bir şey yapın. Şimdi burada ilk başta diye başlıyorum. İlk başta konsolda bakın
Hemen düzeldi. Gördünüz mü? Sonra kullanıcıdan bir şeyler aldık. Şimdi ise kullanıcıdan hatta kendisi programı geliştirmek istiyor. Ben şimdilik ona şöyle diyeyim. Kullanıcıdan bir şeyler aldık. Aldığımız şey ise hani daha da açıklamasını yapıyorum. String bir, bakın gördünüz mü? Ben onu yönlendirdim an nasıl da benim istediğim işi yapıyor. İnatla sayı almak istiyor. Aldıracağım birazdan ama şimdi değil. O kodu tamamlamak istiyor. Ve şeyleri yazıyor bakın. Burada hani bunu artı ile yapmamamızın sebebi daha okunaklı olmasıdır. Ama isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi de bu satırı artı ile yazalım diyelim mesela. Sonra Enter'a basayım ve bakalım nasıl olacak diyor. Bakın kendisi yaptı. Enter'a bastım. Bakın taba bastığım anda bu şekilde de yazdırabiliriz. Ancak daha okunaklı olan ilk yöntemdir. Bakın nasıl bana daha dikkatinizi çekerim. Daha Copilot penceresine geçmedik. Editor Completion'dayız. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Hani şöyle söyleyeyim. 5 sene, 4 sene önceki öğrenciler, hatta 3 sene önceki öğrenciler bunlar hiç hayal bile etmezlerdi, öyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki şeyin farkındayım. Daha Hello World diyoruz. Bir şey yok bunda elbette ama bu kadar sıfırdan başlamak istedim. İlerleyen günlerde bunlar Onion mimariyle, biliyorsunuz Onion mimari serimizi neler yaptıracağız. Ama her şeyi baştan almak istiyorum. Çünkü anlatacağım çok şey var. Böyle bir şekilde arkadaşlar bize hemen ne yaptı? İstediğimiz yorumu, istediğimiz açıklamayı yazdırır. Ondan sonra Enter'a bastım. Şöyle diyorum. Şimdi kullanıcıya yaşını soralım. Ve ona yaşını söyleyelim diye kendisi tamamladı. Enter diyorum. Bakın kendisi bir kod çıkardı. Ve kendisi kodu böyle çıkarır çıkarmaz hemen yazmıyor. Ben taba basarsam yazıyor. Yani benim onayımı bekliyor. Dedim. Enter'a bastım. Bakın şimdi bir int tipinde bir değişken açtı. Ve bunu convert to int 32 ile console readline'dan aldığı değeri int'e çevirerek attı. Şöyle bir şey yapalım mı? Burada bakın ben daha burada yazdım. Kendisi tamamladı. Convert to int 32 fonksiyonunu kullandık. Yapalım. Integer'a çevirme nedenimiz diyelim. Nedenimiz ise bakın kullanmak istememizdir. Biraz daha açıklatalım. Çok ambiguous, yani biraz belirsiz oldu. Biz kullanıcıdan nasıl bir değer alırız? Nasıl bir değer? Ne tipte bir değer alırız diyelim. Tipini söyletmeye çalışıyorum şu anda, bakın. Integer. Normalde console readline kodundan bize bakın kendisi anladı demek istediğimiz string bir değer döner. Console readline şu koddan, yani kullanıcıdan aldığımız değer. Devam edelim, enter diyelim, bakın direkt kendisi yazdı. Mesela arkadaşlar yapalım. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Aklımdan aynısı geçiyordu kendisi de. Şimdi kullanıcının 2 sayı alalım. Tabii dediğim gibi şu anda ben en ufak şeyi bile yazılımda görsem muazzam heyecanlanan bir insanım. Bu yazılım aşkı arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar evet çok basit, çok sığ. Ya biz bunları Fundamentals'da falan geçtik, fakat dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çünkü beni dinleyen Onion'dan gelen öğrencilerin sesini duyar gibi, hocam ne yapıyorsunuz ya, bunları merak etmeyin. Onion'da da harikalar yaratıyor arkadaşlar. Design patternlerde de harikalar yaratıyor. Biz şu anda daha sıfırdan bunu gösteriyoruz. Şimdi kullanıcıdan 2 sayı alalım ve bu 2 sayıyı toplayalım. Bakın enter, tab, enter, tab, enter, tab, enter, tab, enter, tab. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen benim şu yorum satırında yaptığımı direkt alt tarafa doğru yazdırdı. Bu Copilot'ın code completion'ı. Peki Copilot'ın başka neleri var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer arkadaşlar şöyle yapalım. Haydi kullanıcının soy ismini öğrenelim dedim. Şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz üstteki tarafları da yapıyor. Tespit ediyor. Üstteki tarafları da alıyor. Şimdi eğer burada siz gidip de alta basıp Ö'ye basarsanız klavyenizde size bir pencere açılır. Veya buna hemen geleceğim. Şöyle yaptığınızda bakın bir kod tamamlayıcısı çıktı ya gri renkte. Bu şekilde alt öğe basılınca size bakın bir yerde şurada kırmızı, şurada yeşil bir bar çıkıyor. Bu şu demek. Bak demek, burada henüz senin halin, burada da benim önerdiğim halin var. Accept dersen hop ben bunu ona koyarım demek. Yani bu işin daha da ayrıntılı bir şekilde olmasını istiyorsanız. Veya şöyle yapabilirsiniz. Yorum satırında veya
herhangi bir yerde Alt Ö'ye basarsanız, pardon yanlış CTRL'ye basmıyorum. Alt Ö'ye basarsanız size GPT 4.0 modeliyle buradan model de değiştirebilirsiniz tabii ki. Copilot'a bir pencere olarak soru sorma şeyi gelir. Mesela burada eğer şunu sorarsanız önce kullanıcıdan soy ismini alalım deyip Enter'a basarsam soru sordum ve bakın sorumu cevaplayacak biraz. Bakın cevapladı. Hatta soy ismini alalım diye kalmadı. Devamını da kendisi getirdi. Bu işin daha da böyle adım adım halini görmek istiyorsanız buradan accept dedim, hop aldı. Şey yapalım mı? Bakın şurada yeşil bir çizgi var. Hemen şunu yapalım. Burada console.readline kodunun altında yeşil çizgi olarak uyarı çıkmasının nedeni kendisi söylesin. Sebebi bu kodun altında başka bir kod olsaydı bu uyarıyı dikkate almayabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar aslında tam mesela burada biraz valide edelim. Tam olarak demek istediğimi yapmadı. Burada biraz da onu yönlendirelim. Çünkü buradaki uyarının çıkmasının nedeni string'in şu şekilde söylenmemesi. Onu dedirtmeye çalışıyordum. Şöyle işte burada biraz sizin bilginiz onu yönlendirecek. Ama şu anda bu hataları kodda değil de yorum satırında yapması, ya hata bile değil aslında, belirsizlik diyelim. Yorum satırında yapması bile muazzam. Sebebi şöyle, bakın onun yönü. String tipin biz bu değeri kullanıcı bu şeyi, eğer biz bu değeri convert, o yok yine de demek istediğimiz şey yapmadı. Biraz daha bakın ona şey yapacağım. Sebebi null diyelim. Güzel. Şimdi yaptı. Bakın sebebi null olabileceği ihtimal. Eğer kullanıcı bir şeyden enter'e basarsa biz bu durumu engellemek için null olma ihtimali karşı ancak şu an bu durumu göz ardı ediyoruz. Şöyle yapalım. String tipin sonuna soru işareti koyduğumuzda diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda bu durumu dediğim gibi ne olabileceğini belirtmiş oluruz, o yüzden uyarı da çıkmaz. Belki şunu yapalım mı? Uyarıda biraz insan faktörünün insan faktörünün düşünebileceği potansiyelleri düşündüğü için biraz beni birkaç kez onu yönlendirmek zorunda bıraktı beni. Şöyle yapalım. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Bir hata verdireceğim. Dikkat ederseniz bir hata var. Şimdi bakın ne diyeceğim. Buradaki hatanın sebebi aynı. Bakın nasıl da hatayı çöz, gördünüz mü? Aynı isimde iki değişken tanımlamamızdır değil. Bakın yukarıda da isim var. Şurada. Bu yüzden hata alırız. Eğer bu değişkeni kullanmak istiyorsak yukarıdaki değişkeni yorum satırına almalıyız diyor. Bakın hatada nasıl da çat diye verdi şeyi. Biz arkadaşlar burada bu şekilde şuna gelelim. Şöyle yapalım. Alt Ö'ye basarak bu pencereyi, şu ufak pencereyi açıyoruz ya. Şey yapsın Aynı şekilde GitHub'ın Open Chat window'unda Copilot'ın chat window'unda açabiliriz. Bakın şimdi burada bana bazı seçenekler çıkacak ve size bu pencereyi bir tanıtayım. Bu pencere muhteşem bir şey çünkü. Summarize my code. Benim öncelikle bu pencerede şöyle bazı özel seçeneklerim var ama istersem tamamen kendi sorumu da yazabiliyorum. Sohbetimi de edebiliyorum. Hem de kendi projeme odaklanmış bir şekilde kendi projem hakkında. Öncelikle şöyle bir nokta var. Şuraları bir açıklayalım. Arkadaşlar, yepyeni bir başlık, yepyeni bir sohbet oluşturmak isterseniz burayı, yok efendim ben bir edit thread'i oluşturmak istiyorum. Yani var olan kodlarımın daha iyi, daha performans şekilde editlenmesini istiyorum derseniz buradan. Ben thread'i, başlığımı tamamen silmek istiyorum derseniz buradan. Burada da zaten başlıklarınız var. Bu hep işaretli olsun. Aktif dokümanı mevcut. Aktif dokümanı göz önünde konteks olarak alarak çalıştır diyor. Şimdi burada konteks olarak çalıştır ne demek? Arkadaşlar biz burada completion yaparken sadece bu sayfaya bakar. Sadece bu editöre bakar. Ama biz takdir edersiniz ki programlarımızda burada bir sürü dosya olacak ve her birine kod yazacağız o dosyaların. Ama bu sayfadaki code completion başka dosyadaki şeyi bilmez. İşte şurası biliyor. Burası biliyor. Burası bütün konteksti, bütün proje içeriğini biliyor. Burada modelimiz var. GPT 4.0 en iyisi şu anda. Eğer bir dosya eklemek istiyorsak bir ekran görüntüsü olabilir.
atıyorum bir resimdir. Bu resmi koduma nasıl entegre ederim falan diye sorabilirsiniz. O zaman burası. Burada arkadaşlar şimdi ne demiştik? Copilot'la eğer sizi tatmin etmesini ve tam istediğiniz tarzda sizin istediğiniz ürünü çıkarmasına yardım etmesini, çıkarmanıza yardım etmesini istiyorsanız onunla iletişiminiz, onunla konuşmanız çok iyi, net, doğru olmalı. Burada suggested prompt, yani prompt demek arkadaşlar, yapay zeka size şunu demek istiyor. Bana iş yaptırmak için ne söylüyorsun? Söyleyeceğin şeyler promptlardır işte. Bu promptlar ne kadar iyi, ne kadar yapay zekaya uygun, ne kadar net olursa o kadar doğru yapar istediğiniz işlemi. O yüzden hani sen tabii prompt kullanmadan düz yazıyla da yazabilirsin ve cevap verme ihtimali de aslında hiç de düşük değil. Bayağı yüksek ama istediğin şekilde cevap verir mi? Seni tatmin eder mi? Doğru yapar mı? Önemli olan nokta o. Burada da hani ilk başlayanlar için ya ben sana suggested promptları söyleyeyim de diyor, bakın tıklayalım. Bak diyor ki benim için unit test yarat. Tabii ki bu bizim için şu anki konu için, daha doğrusu ileriki bir konu. Benim şu hashtag'den de bahsedeceğim. Şu kodum için bir doküman yap. Şu kodumu açıkla veya illa bizim kodumuz olmak zorunda değil. Bir kod parçacığını bulursunuz, yapıştırırsınız, onu açıkla dersiniz. Koddaki hataları gider. Recursion nedir? Bana bir örnek ver gibi promptlar var burada. Peki şuradaki yapı ne? Arkadaşlar buradaki yapıda bir şeyler yazdığınızda onu göndermek. Peki buradaki seçenekler ne? Zaten bakın size söylüyor. Diyor ki summarize my code. Kodumu özetle. Altına demiş. Şu class'taki kod nasıl çalışıyor? Açıkla. Bu nasıl çalıştığını açıkla. Şimdi burada dikkat ederseniz bir hashtag var. Sharp işareti. Bu sharp işareti sevgili arkadaşlar Copilot chat'te çok kullanacağınız bir işaret. Sizin bir sürü projenizin içerisinde bir sürü böyle sekmeniz varsa özellikle bir dosya, özellikle bir sekme hakkında soru sormak istiyorsanız önce sharp diyorsunuz, sonra diyorsunuz ki program CS. Şu anda ben şunu demek istiyorum. Benim sorum program CS hakkındadır. Write unit test yapma konusuna gelince unit testlerimizi çok güzel yazıyor arkadaşlar. Şu dosya, yine bakın hashtag'li bir dosya vermiş. Şuna da hashtag veya sharp diyorum. Sharp diyelim, hashtaglerin fark etmez. Bu dosyadaki metotlar için özel testler yaz. Doğru çalışıyorlar mı diye testler yaz. Fix my code, kodumu düzenle. Bana geliştirmeler öner. Şuradaki metodumdaki kodu nasıl geliştiririm onu söyle. Explain programming concepts. Bu biraz daha genel bir soru ama hiç önemli değil. Copilot daha genel sorulara da cevap verebilir. Hani kodla ilgili daha da genel soru sormak istiyorsunuz. Diyor ki git merge'da git rebase'in farkı ne, bana açıkla gibi şeyler. Tabii ki buradaki seçenekler böyle 4 tanecik mi falan değişiyor. Bu sadece örnek. İstediğinizi yazabilirsiniz. Mesela bakın program CS dosyasındaki kodu açıklar mısın diyelim ve enter'a basalım veya gönderelim. Bakın direkt böyle düşünüyor, hop hemen başladı. Bakın varsayılan olarak bu genellikle yeni bir proje oluşturduğunda varsayılan olarak eklenen bir satırdır. Ondan sonra tek tek şey yapıyor. Bakın bölümde kullanıcı isminin girmesi isteniyor ve girilen isim değişkenine atanıyor. Ardından bakın nasıl ayrıntılı açıklanıyor. İşte hani bilmediğiniz bir kodla karşılaştığında veya GitHub Copilot siz bir şey sorunuzda ve size anlamadığınız bir kod sunduğunda bunu yapın. Bunu sorun ki ayrıntılı açıklasın ki öğrenin. Hatta bakın daha tabii bunlar İngilizce artık. Buradan da geri bildirim verin hani ki öğrensin, sizin geri bildirimlerinizi de öğreniyor. Ve bakın diyor ki burada demek istediği şey şu. C Sharp'ta user input'tan yani kullanıcıdan gelen value'ların null olma potansiyelini nasıl yönetebilirim diyorsunuz. Buradan linkleyerek de yani tıklayarak da soru sorabilirsiniz. Ama İngilizceye geçer, aklınızda olsun. Türkçe'ye çevirtirsiniz, o hiç önemli değil. Burada arkadaşlar şu tarz emirler de veriyorsunuz. Bakın slash yaptığımda bazı emirler çıktı. Bunlar gömülü promptlardır. Mesela explain the code in program CS. Explain açıklama yapar. Aynısını bu şekilde otomatik prompt olarak verebiliriz. Az önceki sorduğum soru zaten iyi bir prompttu. Ben custom yazmama rağmen ama prompt gömülü prompt olarak, hazır prompt olarak da böyle verebilirsiniz. Bakın böyle yaptığınızda da bakın tabii biz şimdi bunu gömülü prompt İngilizce olarak verdiğimiz için İngilizce olarak şey yaptı, açıklıyor. Hani daha neler göstereceğim size sevgili arkadaşlar. Buradaki bugünkü
giriş konumuz olsun böyle. Çok da fazla uzatmayayım. Umarım sizin de heyecanlandırmayı başarmışımdır. Umarım sizin de merakınızı biraz da olsa gidermişimdir. Düşünür müsünüz? Hatırlar mısınız? Biraz oldu tabii ki, bir oyun, World of Warcraft tarzı bir MMORPG'nin backend tarafında, konsol tarafında sadece scriptlerle oyun olarak bir sistem yazmıştık. Aklınıza geliyor mu bununla neler yapabiliriz o oyunda? World of Warcraft sistemin, o scriptinde, konsolda yaptığımız hani blacksmith'ler falan kurmuştuk. Karakterler, büyücüler. Düşünüyor musunuz bununla neler yapabiliriz? Zaten arkadaşlar merak etmeyin. Hayal gücünüzü yüksek tutun. Aklımızda neler neler var. Kendinize çok iyi bakın. Bir kurcalayın bence. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz de bir şeyler yapın böyle Copilot'ı. Onion mimarimizi izleyenler, entel mimarimizi izleyenler, bir bence Onion'a girdiğinizde bir bunu indirip bir unit test yazdırmasını sağlayın. Aşık olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.